Ölüm anı çok zor. Bu ölüm anı bizim tahminimizin ötesinde bir şey. Diyorlar ki hani bir yerimize bir diken batsa niye acıyor? O acıyı niye çekiyorsun? Can çekiliyormuş orada. Can çekildiği için iğnenin battığı yer o kadar acı veriyormuş. Şimdi sen öldüğün an sekarat anında bütün hücrelerinden can çekişecek. Yani böyle bir acının tarifi mümkün değil. Davut Aleyhisselam şöyle söylemiş. Ölüm anı kişinin saçına gelen siklet. Sadece saçın çekeceği ağırlık, acı. Bir dağa gelse ölümün ağırlığından yerin dibine çökerdi diyor. Yine rivayetlerde geçiyor. Hazreti Musa'ya demek ki vefatından sonra bir şekilde sormuşlar. Hazreti Musa'ya sorarlar, nasıl öldün? Şu cevabı vermiş, bakın bir peygamber bu. Kasabın elinde derisi üzülen bir koyun gibi. İnanılır gibi değil mi? Hazreti İsa'ya isnat edilen bir rivayet var. Bir gün Hazreti İsa bir koyunun kulağına eğilip bir cümle söylüyor. Koyun günden güne eriyor, ölüp gidiyor. Kavmi de diyor ki, ey İsa ne söyledin? Her gün size söylediğimi söyledim. El mevtu hakkun. Yani ölüm haktır. Size her gün söyledim, ona ise bir kez söyledim. İnşallah bugünkü ders o bir kez manasında olur. Şimdi ayette diyor ki, فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمَ. Ne demekmiş biliyor musunuz bu? Vaka suresinde. Can boğaza dayandığı zaman diye geçiyor. Bak. Şu canın boğaza dayanmasına hulk. Canın boğazıma geldi derler değil mi? Bak o aslında bir ayetin tabiri. Şimdi ruh çıkmaya nereden başlıyor biliyor musunuz? Ayaklardan başlıyor. Çıktığı yer üşümeye başlıyor. Ayaklardan ruh çekiliyor, çekiliyor. Tabii o çekilme yumuşak mı olacak? Yoksa dikenli bir kelle mi çekilecek? Allah bizi muhafaza etsin yani. Ayaklardan çekilmeye başlıyor, ayaklar üşümeye başlıyor. Ruh geliyor kalbe. O anda kalbin akıllara zarar bir şekilde ritimle atabiliyor. Yine diyorlar ki kişinin imanına göre değişecek diyorlar. Ta oradan geliyor, tam boğaza geliyor. İşte ayetin tabir ettiği, hulkum dediği tam kısım burası. Can boğaza dayandıktan sonra artık senin şehadet alemiyle bütün ilişkin kesiliyor ve Azrail aleyhisselam ruhu boğazından söküp alıyor. Can artık boğazdan çıkmıştır. Ölüm anı. Kim yaşayacak bunu? Geçen ölen mi? Sen de yaşayacaksın. Ben de yaşayacağım. Tam bu anları yaşayacağız. Ölüm sarhoşluğu denen, ölüm baygınlığı denen sekerat anını bayılmadan aynı bu akılla yaşayacağız bir şekilde. Ve naziati garka. Ne demek biliyor musunuz? Ayette geçiyor. Ve naziati garka. Andolsun söke söke çekip alanlara. Allah Allah. Biz buradan anlıyoruz ki Azrail Aleyhisselam'ın avanileri de var, yardımcıları da var yani değil mi? Artık geldiği cemaat, geldiği grup kişinin imanına göre nasıl gözükecekse. Andolsun söke söke çekip alanlara. Allah Allah. Nasıl alınıyormuş biliyor musunuz? Şimdi bu dikenli bir çubuğu pamuk bahçesine batırsan. Çektiğinde pamuk gelir ama tamamı gelmez değil mi? Aynı ruhu böyle her çektiğinde bedenin bir parçasını koparırcasına ruh alınacakmış bazılarında. Öyleymiş öyle. Bakın rivayete bakın. Hazreti Ömer Kabul Ahbar'a soruyor. Yahudiyken iman eden bir alim Kabul Ahbar. Can bedenden nasıl çıkar diyor. Kim soruyor? Hazreti Ömer bak. Cevap veriyor. Can insanın vücuduna yerleştirilmiş dikenli bir dal gibidir. Bu dikenlerin her biri insanın bir damarına yapışmıştır. Sonra güçlü, kuvvetli bir adam gelir ve o dalı çekip çıkarır. Kopan damarlar kopar, kalanlar kalır. İşte can bedenden böylece ayrılır. Allah'ım sekerat-ı mevtten bana yardım et diye devam ediyor. İbn-i Mace'nin cenaze babında, Tirmizi'nin cenaze babında geçiyor rivayet. Şimdi hayal edebiliyor musun böyle bir şeyi? Bak bunu kesin inşallah bu şekilde yaşamayız ama bu anı yaşayacağız bir şekilde. Ya bir diken batmasına dayanamıyoruz ya. Bir iğne batmasına dayanamıyoruz. Nasıl olacak bu iş böyle? Az önce söylediğimiz ayetten birkaç ayet sonra da ve naşiatin eştan diyor. O da ne demekmiş biliyor musunuz? Andolsun incitmeden söküp alanlara. Demek inşallah birilerinin ruhu da böyle alacakmış. Yani tereyağından kıl çeker gibi. Aması var. Ama diyor ki alimler bu sekeret anı her türlü zor geçecek diyorlar. Tereyağından kıl çekilme gibi kolay tabiri bir kafirin ölümüne, bir kafirin sekeratına göre daha kolay olacak diyorlar. Yani bu ölüm sekeratı
öyle ya da böyle aklımızı başımızdan alacak şekilde geçeceğe benziyor. Allah kolay geçirenlerden eylesin inşallah.